Anne babalar çok defa çocuklarına doğruyu söyledikleri halde, bir davranışın doğrusunu söyledikleri halde, bir davranışın yanlışını tarif ettikleri halde tesir edemiyor olmanın hayal kırıklıklarına uğrarlar. Ben sana bunu kaç kere söyledim cümlesi herhalde kulağımıza çok da yabancı değildir. Ben sana bunu söylemedim mi? Sözü de hiç yabancı değildir. Hem kendi çocukluklarımızdan belki hatırlarız hem de çocuğumuza tesir edemediğimiz yanımızla birlikte hatırlarız. Peki nedir burada pedagojinin ayrıntısı? Anne babalar neyi kaçırıyorlar da çocuklarına doğruyu söyledikleri halde tesir edemiyorlar? İşte burada çatışmasız bir öğretim için 6 saat kuralını anlatmaya çalışacağım. İki kardeş çatıştılar, birbirleriyle hırgür içerisine girdiler. Anne baba araya girdi, neyin doğru neyin yanlış olduğunu tarif etti ama tesir edemedi. Biraz sonra bir daha çatıştılar. Bıktırıcı değil mi? İşte bu bıktırıcı sarmalın içerisinden çıkabilmek için pedagojide 6 saat kuralı. Anne babanın en çok zorlandığı konulardan bir tanesi kardeş çatışmaları olsa gerek. Ya da çocuğun annesine tepkisel davranması, babasıyla çatışması ve çocuğun bir tutturmaca içerisine girdiği sırada anne babanın çocukla baş edemiyor olması, sinirlenmesi çocuğun, annesini dinlememiş olması, babasını dinlememiş olması. Ya işte bu işin doğrusu bu diye tarif ettiği halde çocuğun inatla yapmıyor olması. Bunu sonra alsak olur mu? Bunu sonra yapsak olur mu? Oğlum şu anda bunu alabilecek durumda değiliz. Hayır, hayır, hayır. İlla bunu istiyorum. Oğlum şimdi şunu yapsan olur mu? Hayır, hayır, hayır. İlla bunu yapmak istiyorum. Peki nedir burada çocukların böyle bir direnç içerisinde olması ve aklı başında olan bir çocuğun doğruyu tarif edildiği halde niye dinlemiyor olduğu ayrıntısı nerede gizli? Ya da bir başka örnek, illa çocuğun anne babasıyla çatışmasına gerek yok. İki kardeş çatışıyor. Birbirlerine saç başa girdiler. Birdenbire tekme tokat birbirlerine girdiler. Kız erkek fark etmiyor birbirlerine girdikleri sırada. Anne baba tarif ediyor. Oğlum kardeşine şöyle davransan olur mu? Kızım kardeşine şöyle davransan olur mu? Daha arkamızı dönüp çıkmadan birdenbire tekrar birbirlerine giriyorlar. Peki doğruyu söylediği halde, doğruyu tarif ettiği halde anne babalar neden tesir edemiyorlar? İşte bugün pedagoji okulunda bunun ayrıntılarına değinmeye çalışacağım. 5 pedagojik ayrıntıdan bahsedeceğim. 6 saat kuralından bahsedeceğim. 6 saat kuralı dediğimiz kural şu. Birinci ayrıntıyla birlikte 6 saat kuralını söyleyeyim. Çocuğun duygusal olarak yükselmiş olduğu bir sırada, çocuğun duyguları aktif olduğu sırada, parantez içerisinde sadece çocuğun değil, yetişkinin de duyguları aktif olduğu sırada bir problem çözülmez. Dolayısıyla 6 saat kuralı dediğimiz kural şudur. Bir problem, bir çatışma çıktıktan sonra problem o anda çözülmemesi, problemin çözülmesi için yani tesir edilebilmesi için, doğrunun tesir edebilmesi için 6 saat geçmesi gerekir. Bir çatışma sırasında neyi nasıl tarif ederseniz tarif edin, sizin tarifiniz ne kadar da çocuğun işine de yaramış olsa, ona çok şey vaat etmiş olsanız hayır, hayır, hayır. Dinlemez çocuk. İşte burada anne babalar şunu öngörmesi gerekir. Bir çatışma anında çocukla o çatışmayı devam ettirmek, sözünü geçirmek için çaba sarf etmek yerine şöyle yapalım mı oğlum, şöyle yapalım mı kızım diyerek çocuğun duygusal yükselmiş olduğu o anı bir 6 saat sonra çözmek üzere çocuklar arasındaki çatışmayı o an belki birbirlerine fiziksel olarak zarar vermemesini sağlattırdıktan sonra o anda bir şey anlatmanız çocuğa tesir etmeyecektir çünkü. Yapma etmekten başka bir şey tesir etmeyecektir. Kardeşine şöyle davran, şunu şöyle yap dediğiniz cümlelerin hiçbirisi geçmeyecektir. Bir çatışmayı fiziksel olarak önledikten sonra anne baba o çatışmanın çözülmesi için
6 saat duygunun yükselmesi ve inmesi, o duygunun tesirinin geçmesi için bir 6 saate ihtiyaç vardır. İşte pedagojide buna 6 saat kuralı diyoruz. Bu kuralın birinci maddesi şudur. Çatışma sırasında öğretim olmaz. Çatışma sırasında öğretim olmaz. Kardeşler çatışıyor, sen o çatışmanın ortasına girerek o çatışmaya bir öğreti sunamazsın. Kardeşine vurmak doğru değil. Doğru, bunu söyleyebilirsin ama bu geçmez çocuğa. Kardeşinle şunu yapmak doğru değil. İşte kardeşine bunu versene, kardeşinden şunu alsana ya da anneye saygısızlık yapılmaz, babaya saygısızlık yapılmaz. Sen ne biçim konuşuyorsun? Bir daha böyle söylersen bunların hiçbirisi tesir etmez. Su üstüne yazılmış yazı gibidir. O yüzden pedagojinin çatışmaları önlemede, problem çözmedeki bir numaralı maddesi çatışma sırasında öğretim olmaz. Duyguların yükselmiş olduğu sırada öğretim olmaz. Peki ne yapmam lazım? Öyle bırakayım mı? Fiziksel olarak çocukları ayırt ettikten sonra yapılması gerekli olan ilk iş regüle etmektir. Nedir regüle etmek? Örneğin çocuk size bağırıyor, tepki gösteriyor, kızıyor. Hayır, hayır, hayır diyor. Yeter diyerek sen de ona bağırırsan, çocuğun öfkesine öfkeyle karşılık verirsen, seni sevmiyorum dediği zaman çocuğun gelip ittiği zaman çocuk seni gelip ittiği zaman çekil kenara deyip sen de onu itecek olursan, hayır. Bu regüle etmek değil, karmaşık hale getirmek. Neyi? Duygusal karmaşa oluşturmak demektir. Zaten çocuk o sırada duygusunu yönetemiyor. Sen bir de kendi duygunun yoğunluğunu çocuğuna aktaracak olursan çocuğu saçma sapan bir şeyin içerisine sokmuş olursun. O halde çatışma sırasında öğretim olmaz diye söylediğim şeyin peki nasıl olması lazım? Çatışma sırasında çocuğun duygusu regüle edilmesi lazım. Ne demek hocam regüle etmek? Birazcık daha izah eder misiniz? Regüle etmek kişinin dengede duruşuyla, duygusal sağlam duruşuyla, kendi duygularının dengeli duruşuyla çocuğun duygularına denge vermeye çalışmaktır. Yani sen sakin kalarak, sen dingin kalarak, sen geniş kalarak seni sevmiyorum diyen çocuğuna ben de seni sevmiyorum git başımdan demek yerine çocuğun karmaşık duygularını kendi sakinliğinle regüle etmek birinci adımdır. Sakin kal, dingin kal, çocuğun yönetemediği duygularına bir de sen ekstra bir baskı uygulama. Kendi sakinliğinle olaya karşılık ver. İki çocuğun kavga etmesi sırasında odaya girdiğinde bağırarak girme, kızarak girme, ne yapıyorsunuz yine diye onları yeni bir duygunun içerisine sokma. Sakin kal, çocuklarını sakince kendi duygularına sakinleştirmeye çalış. Peki bunu yaptığımız sırada çocuk kavga etmemeyi mi öğrenecek? Çocuk çatışmamayı mı öğrenecek? Çocuklar bir daha bize karşılık vermemeyi, saygısız davranmamayı mı öğrenecek? Hayır. O yüzden ikinci maddeye geçmemiz gerekecek. İkinci madde, sağaltım olmadan öğretim olmaz. İki çocuk kavga etti. Sen kendi duygularınla regüle etmeye çalıştın. Bir saniye anneciğim, bir saniye anneciğim, bir saniye babacığım, bir oturabilir miyiz? Bir saniye dedik. Kendi sakinliğimle onları sakinleştirmeye çalıştım. Peki ne yapacağım ondan sonra? İşte ikinci madde. İkinci madde, sağaltım olmadan öğretim olmaz. Ne demek sağaltım? Sağaltım iki türlüdür. Bir, zihnin sağalması. İki, duyguların sağalması. Ne demek zihnin sağalması? Zihnimizi sağabilmek, duygularımızı sağabilmek için neye ihtiyacımız var? Konuşabilmeye ihtiyacımız var. Yani çocuk kardeşinden yaşadığı bir şeyi anlatıyor. Sus, kapa çeneni, git odaya değil. Ya çocuğun anlatmasına bir dakika diyerek diğerini durdurarak onun anlatmasına izin vermek. Ya da sizinle çatıştığı sırada istiyorum diye zıpladığı bir sırada kendi sakinliğini koruduğun anda onun
duygularının sağılmasına, ne demek duygularının sağılmasına? Hangi duyguyu yaşamak istiyorsa zıplama, öfkeli olma, vurma, kızma, yere yatma, tepinme, hangi duyguyu yaşamak istiyorsa o duygunun akmasına izin vermek. Zihnin sağılmasına, konuşmasına izin vermek. 1. 2. Duyguların sağalmasına izin vermek. Neyi anlatıyorum? Çocukla bir çatışma sırasında problem çözmede 5 tane kural söyleyeceğim. Bu kuralın adı ne? 6 saat kuralı. Çatışma sırasında problem çözülmez, öğretim olmaz. Duygular sağılmadan öğretim olmaz. 3. Aktif dinleme olmadan öğretim olmaz. Yani çocuk anlatıyor ama ben dinlemiyorum. Yani öyle boşluktayım. Ya da işte birbirleriyle çatışmışlar. Dinlemiyorum, ikisini de dinlemiyorum. Ve ben hani bırak sağılsınlar, biraz kavga etsinler değil. Aktif dinlemeden olmaz. Aktif dinlemek gerekli. Peki aktif dinlemek dediğimiz şey nedir? Aktif dinlemek duygusuna eşlik ederek dinlemektir. Göz teması kurarak dinlemektir. Aktif dinlemek ilgiyle dinlemektir. Aktif dinlemek ilgiyle dinlemektir. Yani çocuk seninle bağırıyor, çatışıyor vesaire yapıyor. Tamam anneciğim, buradayım anneciğim. Şöyle yapalım anneciğim, böyle yapalım mı babacığım diye kendi duygularımızla regüle edip onun duygularının sağalmasına izin verdiğimiz sırada elimizde telefonla örneğin çocuk iyi tamam hadi sağ bakalım duygularını. Badem Hoca demiş ki anlat demiş, konuş bakalım, konuşmasına izin ver. Hadi konuş bakalım, ne konuşacaksan konuş değil. Ya aktif dinlemek, göz teması kurarak dinlemek. Aktif dinleme olmadan eğitim olmaz diye söyledik. Empatik dinlemeyi tarif ettik. 4. adımda ne var? Çözüm önerisi olmadan öğretim olmaz. Şimdi bu 3'e kadar yaptık. Diyelim ki çocuklar çatıştılar. Birbirleriyle işte sağalttık. Onları aktif dinledik. Şimdi ne olacak? Şimdi şu olacak. Çözüm önerisi gelecek. Şöyle yapalım mı anneciğim? Şöyle yapsak nasıl olur babacığım? Şöyle yapsak nasıl olur canım? Ben şöyle düşünüyorum, sen nasıl düşünüyorsun? Tüm bunların her birisi çözüm önerilerinin başlangıç cümleleri. Çocuklar aslında bir problemin çözülmesinde öyle çok da karmaşık formüllere ihtiyaç yoktur çocuklar için. Mesela zıplıyor istiyorum diye söylüyor ya mesela çocuklar. Duygularını sağdık, dinledik, aktif dinledik. Arkasından da şöyle yapsak nasıl olur diye bir çözüm önerisi sunduğumuzda eğer çocuğun size güveni varsa, parantez içindeki cümleyi de söyleyeyim. O halde çocuk sizin çözüm önerinize doğru adım atmaya yönelir. İki kardeş çatışmasında şöyle yapsak nasıl olur? Önce kardeşin bunu 2 dakika kullansa, 5 dakika kullansa, büyük saat şuraya gelinceye kadar kullansa diye tarif edebiliriz. Sonra da ben alır sana versem olur mu? Bir çözüm önerisi sunmuş oluyorsunuz böylelikle. Çözüm önerisi sunmadan öğretim olmaz. Ve 5. madde kararlı olmadan öğretim olmaz. Ne demek? Çözüm önerisini de sundun çocuğa. Anlattın. Şöyle yapsak nasıl olur? Böyle yapsak nasıl olur diye tarif ettin. Tamam. Çocuğa da bıraktın, kabul etti, çıktın dışarıya. Dışarıya çıktın da bunu uygulayıp uygulamadığını nereden bileceksin çocuğun? O da işte kararlılıkla bileceksin. Bu bahsettiğim basit iki kardeşin kavgası ya da çocuğun bir eşya istemesiyle anne babasının üzerine baskı kurmasının dışında da olayları içeriyor. Nedir bu? Arkadaşıyla çatıştı. Dersini yapmadı. İşte dışarıda bir takım olumsuzluklar yaptı. Tüm bunları da içerdiğini düşünecek olursak kararlı takibin onu uygulayıp uygulamıyor olduğunu, takibin ne kadar önemli olduğunu fark ederiz. Yoksa sadece
Söyledik, bitti. Sonraki gün unuttuk. Sonraki gün bir daha unuttuk. Hayır. Ertesi gün nasıl yaptın babacığım? Nasıl yaptın anneciğim? Şöyle oldu mu? Böyle yapabildik mi? Diyerek kararlı bir takibin içerisine girmek gerekli. İşte pedagoji bize buna 6 saat kuralının içerisinde 5 maddelik problem çözme yöntemi sunuyor. 6 saat kuralının içerisinde 5 maddelik çözüm önerisi nedir? Problemin içerisindeyken problem çözmeyeceğiz. Neyi yapacağız? 6 saat sonra tüm bu konuşmaları gerçekleştireceğiz. Peki çatışma sırasında ne yapacağız? Sadece duyguları regüle edeceğiz. O anın fiziksel zarar vermemesi için birbirlerinden ayırt edeceğiz. Bu konuşmaların her birisi ne zaman sonra yapılacak? Muhtemelen akşam saatine kalacak. Muhtemelen ertesi güne kalacak. Niye? O anda çözsek olmuyor mu? Duygular aktifken çatışmalarda problem çözülmez. Sağaltım olmadan problem çözülmez. Aktif dinleme olmadan problem çözülmez. Çözüm önerisi sunmadan problem çözülmez. Kararlı takip olmadan problem çözülmez. İşte çoğu defa biz tam da problem anında çözüm önerileri sunmaya çalıştığımız için çocuklar bizi dinlemek yerine duygularının tesirinde kalıyorlar ve bizi reddediyorlar. Efendim, bu akşam pedagoji okulunda 6 saat kuralından bahsettim. Haftaya pedagoji okulunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.